Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu üzüm hırkayı siz de isterseniz beraberce öreceğiz. Evet efendim, hırkanın motifleri bildiğimiz klasik standart gocaz motifi, fakat kollarını değişik çalışarak hırkaya çok farklı bir hava kattık ve bu üzümleri kollara nasıl ördük beraberce göreceğiz. Hırkanın genel anlamda yapımını da aslında birçoğunuz, beni takip eden dostlarım bilse de ön bilgilerle geçeceğim. Ama kol kısımlarını detaylıca beraberce size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi bana hırkanın kodları ile ilgili eminim ki çok fazla soru soracaksınız ama Instagram'da beni takip eden dostlarım bilecekler ki her paylaştığım fotoğrafın altına mutlaka renklerin kodlarını bırakıyorum. Bu hırkada da yine hem bu hırkanınkini hem de öreceğim, sizlerle birlikte öreceğim renklerin kodunu bırakacağım. Bu gördüğünüz gibi kalça altına kadar uzanan daha uzunca bir hırkayken sizlerle beraber bunun kısasını, crop hırkasını öreceğiz. Siz hırkanın boyunu benim vereceğim crop hırkadaki motif sayısında hırkanın boyunu uzatmak istiyorsanız şayet artı 9 düşüneceksiniz. Mesela biz crop hırka için 31 adet motif öreceğiz. Siz daha uzununu örmek isterseniz hep artı 9 şeklinde ilerleyeceksiniz sevgili dostlar. Bu hırkaların kalça altı boyunda ortalama 750 gram civarı, yani bu önümde duran hırkada 750 gram civarı ip gitmekte. Bunu 36'dan 42 bedene kadar değerlendirebilirsiniz. Size burada adet vermekte zorlanıyorum. Şayet şöyle ki kaç renk kullanacaksınız bunu bilemem. Mesela 5 renk, 6 renk, 7 renk, 10 renk bile kullanan dostlarım var. Bu sizin kullandığınız renkle ilgili adet. Ama gramaj veriyorum. 750 gram civarıdır diyebilirim sevgili dostlar. Öyleyse son bir kez daha size bu hırkada kolu gösterip yavaşça yapımına geçelim istiyorum. Hırkayı kenara alıyorum ve hazırladığım yeni 31 adet motifim var. Renkleri bahara uygun olsun istedim. Cıvıl cıvıl neon renkler, bahar renkleri kullandım. Şimdi size şöyle daha net göstereyim renkleri istiyorum. Evet, bu tarz renklerle çalıştım. Bunların da renk kodlarını mutlaka sizlerle Instagram sayfamda paylaşacağım. Şayet Instagram'ınız yoksa bu videonun altında bana soru olarak yöneltirseniz size en yakın zamanda dönmeye çalışacağım. Evet sevgili dostlar, dediğim gibi motiflerim klasik standart gocaz motifi. 3 milim tığ ile çalıştım. Siz elinize göre bu tığı lütfen ayarlayın. 3 de olabilir, 3,5 da olabilir, hatta 4 bile olabilir. Motifleriniz çok böyle bu kıvamda yumuşak düşmüyorsa. Şimdi size bu motiflerle ilgili ölçü de vereceğim. Hemen geliyorum, ölçüsünü belirtiyorum. Şöyle ki kaç sıra ördüğümle değil, kaç sırada hangi santime ulaştığımla ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü daha fazla örmeniz, mesela atıyorum aynı sırada kimimiz şimdi bakalım benimki kaç düşmüş. Benimki 10,5 santim kadar düşmüşken neredeyse 11'e yakın. Çoğunuzun 8-9 santim düşebiliyor. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? O ölçüye ulaşmak için daha fazla sıra örmeniz gerekiyor. Ben bunları birleştirme sırasına kadar ördüm. O aşamalarda da size mutlaka ölçü vereceğim. Dediğim gibi 31 tane motifim var. Crop hırka örüyorum arkadaşlar. Kolları uzun bir crop hırka olacak. Bu motiflerin hemen sizlerle birlikte onu da göstermek istiyorum. Arkası için 5x3 şeklinde şöyle düşünün lütfen. 5 tane motifimi yan yana diziyorum. Bunu içimden geldiği gibi yapıyorum. Hani herhangi bir matematiği, ben renkler konusunda hep böyle çalışıyorum arkadaşlar. İçimden nasıl gelirse, şunun üstüne bu olacak, bunun üstüne bu, şimdi sırada bu var gibi çalışmak benim biraz kasıyor ve sıkıyor açıkçası. Ben rastgele içimden geldiği gibi çalışmayı daha çok seviyorum. Tabii ki siz hani belli bir düzende gitmek isterseniz, ki benim kızım, annem
mutlaka belli bir düzenle örüyorlar. İpleri diziyorlar. Onun üstüne onu, bunun üstüne bunu. Şimdi sırada bu var, burada bunu kullanacağım gibi. Tabii ki herkesin çalışmayı tercih ettiği bir sistem olabilir. Benimkisi de böyle arkadaşlar. İçimden geldiği gibi. Evet. Arkası için bunu hazırlayacağım. Krapör hırka örüyorum ya, 5x3 15 motifi arkası için hazırlayacağım. Sonrasında ise hemen bunu şöyle ileri ittiriyorum. Şöyle ileri ittiriyorum. Bu bizim arkamız ya. Hemen öne nasıl geçtiğimizi size bir ön fikir olarak vereceğim. Ön için geldiğimizde ise burası ortadaki motif bizim ensede kalacak ya. Hemen bunlar bizi şöyle ense motiflerimiz. Şöyle hemen şuraya da koyuyorum. Şuraya da koyuyorum. Bakın ense motiflerimiz. Bunun altına doğru da gene şimdi size ekranı daha güzel dizdikten sonra bunu tam kadraj olarak ekrana yerleştireceğim. Dizip geliyorum. Evet arkadaşlar, işte bizim hırkamızın şablonu bu. İp koparmadan birleştirme tekniğiyle hırkanın bu formunu vereceğiz. Şimdi sıra ilk kez burada karşılaştığım arkadaşlarıma geldi. Bu motifin yapımı nasıl oluyor Damla derseniz şayet hemen bu videonun altına açıklamalara bu motifin detaylı anlatımını link olarak bırakacağım. O kadar çok defalarca anlattım ki bu videoda da tekrarlamak istemiyorum. Siz en detaylı biçimde aşağıda bulacaksınız. Hatta birleştirme tekniğini de bu videoda anlatmayacağım. Çünkü bu videonun amacı aslında bizim bu üzüm kolları nasıl yaptığımız üzüm hırkanın kollarıyla ilgili. Burada ama ön bilgi vereceğim demiştim ya. İşte şimdi burada size birleştirme, yani ip koparmadan birleştirme tekrar göstermek istemiyorum. Gereksiz yere inanılmaz uzun video oluyor. Ama bu videonun altında onu da bulacaksınız. İp koparmadan nasıl birleştirebilirim? Hatta kanala birazcık kurcaladığınızda kanalı, bu hırkaların yapımları da mevcut. Orada detaylıca hem motifi hem birleştirmeyi uzun uzun anlatmışım. Dediğim gibi bu hırkanın amacı kollar aslında. Şayet Damla biz bunu nasıl birleştirelim derseniz, eğer yeni başladıysanız ve acemiyseniz, ilk hırkanızsa mesela, diyorum ki tek tek birleştirebilirsiniz. Çünkü ip koparmadan birleştirme ilk kez başlayan arkadaşlarım için biraz akıl karıştırıcı olabilir. Ama illaki ben yaparım, beceririm dediğiniz zaman videolara bir göz atın derim. İki parça, bunu 3 parça halinde de birleştirebilirsiniz. Şu 1, 2, 3 ve 5 parça olan şu 15 parça var ya, 3 çarpı 5. Onu ayrı birleştirip bu önleri ayrı birleştirip yerine koyabilirsiniz. Ya da benim çoğu zaman yaptığım gibi tek seferde birleştirip onu nasıl yapacağız derseniz, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu 1, 2, 3 hop hop hop, bakın şöylecene hop, şöyle hop, ip koparmadan birleştirmeye geliyorum. Şuraya geldiğimde artık buraya başlıyorum ve çalışa çalışa bu ikisini, burayı hop bu şekilde geliyorum. Buradan dönüyorum, bunu ekliyorum. Tekrardan bunu ekliyorum. Böyle gelerek yana tutturup kol evini de oluşturuyorum. Şimdi bu biraz, evet, yeni başlayanlar veya buna alışık olmayan arkadaşlarım için çok karışık olabilir. Diyorum, burada videoyu maalesef burada çekerek uzatamam. Siz diğer videolarıma bir göz atın ve hani biraz tecrübeliyim, biraz örüyorum, ip koparmadan birleştirme tekniğini kullanıyorum diyorsanız da arkayı 15 parçayı örün. 8 artı 8 16 parçada 8'i burada örün, 8'i burada örün, buraya takın, hemen kol evinizi oluşturun diyorum. Ve şimdi burada bir fotoğraf çekin mutlaka. Şablonunuz bu. Buna göre, bu şablona göre de birleşip gelin sevgili dostlar. Yanları açık bırakmayın sakın lütfen. Ben böyle gösterdim ama mesela arkasını tek parça yaptınızsa
burayı birleştirirken yanlarla kol evini oluşturarak şu 3 motif bizim kol evimizdir. Bunu gözden kaçırmayın lütfen. Hatta ben örerken olmadı, ip koparmadan birleşirken detaylarda size ipuçları da vermeye çalışırım. Öyleyse aşamalarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ben bu 31 tane motifin 5x3 15 adetini arka parça olarak birleştirdim. Tek parça halinde yapmadım, hani bütün motifleri, ki size daha rahat anlatabileyim, siz de anlayabilin diye. Şimdi ben size şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Benim motiflerim birleşme sırası ile şöyle söyleyeyim size, 12 santim oldu birleşme sırası ile. Siz de yaparken lütfen bunu değerlendirin. Ben hangi renkle birleştirdim? Alize Cotton Gold'un 599 taş rengini kullandım. Bu ara bu renkle bir aşk yaşadığım doğrudur. Şimdi arkayı crop hırka yapıyorum biliyorsunuz. Siz daha uzun yapmak istediğinizde artı 9 düşünecektiniz. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi ne yapacağım? Şimdi birleştirirken böyle bu parçayı yaptım ya, arka yüzünü de çevireceğim. Şimdi bunlarla, bakınız, bunlarla, yeni motiflerle bunlar 2 tane omuza gelecek. Omuz motifimiz olacak. Şöyle hemen rastgele koyuyorum şimdilik. Şöyle ittireyim. Böyle 8, karşısına da 8 tane düşünün. Öreceğim. Bunları tek şöyle 8 bir parça, 8 motifli bir parça, diğer 8 motifli bir parça yapacağım ve bunu böyle bir parça yaptıktan sonra bunu nasıl yapıyorum? Şöyle söyleyeyim size bir parçasını. Şimdi burada eklemeye başlıyorum. Uzun bir parça ekliyorum. Böylece bir parçayı ekliyorum. Sonra bunu buradan dolandım. Bunu yanına alıyorum. Böyle geliyorum. Geliyorum. Sonra aşağıdan bunu yan tarafına eklerken, yani bu büyük parçanı eklerken, yanı oluştururken de kol evini oluşturuyorum. Şimdi burada biraz akıl karışabilir eğer ilk kez hırka örüyorsanız. İlk kez hırka örüyorsanız şayet zaten bu video doğru bir video değil. Başlangıç videolarımı mutlaka izlemenizi öneririm. Çok daha detaylı hırka videolarım var. Buradaki hırka biliyorsunuz üzüm hırkanın kolunu anlayabilmek. Öyleyse şimdi ne yapıyoruz? Ben buradan bunu hop birleşiyorum. 2 tane böylemesine birleşiyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Uzunlaması. Burada da hop 2 2 2 2. Burada hop burada bunu anlatmaya çalışıyorum ki sağ elini kullananlar için bu geçerli. Sol elini kullanan arkadaşlarım da tam tersini yapıp diğer parçaya birleşebilirler. Birleşmiş halimizle buluşalım. Nasıl eklediğimizi size göstereyim. Evet arkadaşlar, crop hırkanın her iki tarafını, sağ ve sol parçasını da ördüm ve yerlerine eklemeye hazır hale getirdim. Ne demiştim size örmeden önce? 8 parçanın bir tanesini şöyle öreceğim. Hop, böyle gideceğim. Böyle, yani daha doğrusu buradan başladım. Bunu 4'ü ördüm. Sonra yukarı çıktım. Sonra yanına bunu ördüm. Hop 4 tane yanına ördüm. Sonra bunlar tabii ki burada omuz motifimiz olacağı için burada kalacaklar. Bunu buradan, bunu da buradan birbirine tutturacağım iki tarafı ve bu 3 tane motifte benim kol evim olmuş olacak. Burada ne yaptım? Burada da ne demiştim? Şöyle. Bundan başlayacağım. Bunu ekleyeceğim ve hop, bunu bu tarafa tutturacağım demiştim. Bunu da buraya ekleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi öyleyse bunu da buraya tutturacağım tabii ki. Böylece başlayacağım. Burasını boş geçeceğim. Bu motifin etrafını bunu. Sonra buradan itibaren tutturup iki yanı birleştireceğim. Ve hırkanın kol evini, daha doğrusu crop hırkanın kol evini oluşturmuş olacağım. Öyleyse ne yapalım? Şimdi bu parçaları arka parçaya birleştirelim. Bu birleştirme kısmını göstermiyorum. Dediğim gibi bunların her birinin anlatımı çok önceden defalarca anlattım. Bu videonun altına da link olarak bırakacağım. Şimdi tekrardan bir hatırlatma yapmak istedim nasıl yaptığımızı. O zaman kol evlerini oluşturarak 1, 2, 3 arka motifle burada. 1, 2, 3 de arka motifle burada oluşturuyorum. Ondan sonrasında
etrafını örmeye devam edelim. Crop hırkanın ön parçalarını da sağlı sollu birleştirdim. Şöyle size hemen göstermek istiyorum. Kol evini nasıl oluşturduğumu. Şöyle bakınız, kol evini oluşturdum 3 motifle. Aynı şekilde burada da şimdi gördüğünüz gibi arkası beşli olduğu için tabii ki bunu isteyen dörtlü de yapabilir. Hani ben beşli bu şekilde çalışmak istedim. Hiç fark etmez. Ölçüdür önemli olan. Nasıl isterseniz, böyle daha dökümlü bir crop olsun istedik. Etrafını kalın geçeceğim. Yani 3 ya da 4 sıra örmeyi planlıyorum. Sadece zemin renginde değil, aradaki renkleri de kullanmak gibi bir planım var ama bunu örerken daha çok netleyeceğim. Şimdi bu hırkanın etrafını, şuraların falan nasıl geçtiğini tekrardan buraya uzun uzadıya göstermiyorum. Çünkü hemen bu videonun altına hırkaların etrafını nasıl öreriz videosunu bırakacağım. Oradaki sistemi bu hırkaya da uygulayabilirsiniz. Zaten birçoğunuz da belki hırkanın etrafını nasıl öreceğini biliyordur. Onun için önemli olan, dediğim gibi, bu hırkada ısrarla altını çiziyorum: kol detayı. Öyleyse şimdi ben gideyim etrafını da öreyim. Kollara da beraberce geçelim. Hırkanın patını gördüğünüz gibi 4,5 sıra diyebilirim. Son lilalı sırayı şöyle yaklaştırayım. Yarım trabzanla geçtim. 1, 2, 3, 4 sıra ikili trabzan, yarım trabzanda son sırayı tamamlayıp hırkanın etrafını bitirmiş oldum. Dediğim gibi bunun detayı bu videonun altında olacak. Yaptığım işlemleri örerken neler yaptığımı orada görebilirsiniz. Şimdi bir an evvel kola geçmek istiyordum. Ben bir tarafta hemen minnacık başladım kolu. Bakın ne kadar güzel ilerliyor, pıtır pıtır. Şimdi bu aşamaya gelmeden önce bizim tabii bu aslında kolun uzunluğunu ne kadar istediğimizle de ilgili. Şimdi bu mesela bayağı uzun kollu bir hırka gibi düşünebilirsiniz. Siz tabii kimimizin kolu daha uzun, kimimizin daha kısa, üstünüze deneyerek de şu kısmı ilerletebilirsiniz bu arada. Şimdi bu şu ana renkle, zemin rengiyle oluşturduğum kısmı 18 sırada tamamladım. Yani 18 pıtırcıklı sırasıyla birlikte 18 sıra ördüm. Bakınız şimdi şu zemindir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sırada tamamladım. Bunun 12 sırasını, yani şu pıtırcıksız sırasını ördüm. 12 sırasını sonradan üzüm hırkamın kollarına modeli vermeye başladım. Bu ilk başta pıtırcıkları bir daha az aralıkla ördüm. Sonra şu kısımda olduğu gibi aynen daha sık örmeye ve şu görüntüyü vermeye başlayacağım. Ama bu aşamaya gelmeden evvel kol evine nasıl başlayacağız örmeye? Bu 12 sırayı, ya da siz orayı daha kısa, daha uzun da tutabilirsiniz. Dilerseniz bu pıtırcıklara daha erken başlayabilirsiniz ya da sadece daha az kısımda kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin nasıl kullanmayı istediğinizle ilgili. Öyleyse kolun etrafını kol evinden nasıl, şu kol evimiz şu anda bizim açık ya. Şimdi buradan yerleştirmeye, örmeye başlayacağız. İlk olarak kol altından başlayacağım. Şuradan başlayacağım örmeye. Kol evinin genişliğini aslında buradan da belirlemeniz bir tık mümkün. Ben çok geniş bir kolu olsun istemiyorum ve buradan onun için sadece 1 ve 2 örerek boşluklara geçeceğim hemen. Yani 1 ve 2 tane kutucuk yapacağım. Batacağım noktayı şöyle başlayalım. Şöyle çevireyim kendime doğru. Şimdi ilk olarak şuraya batıyorum. Batacağım. Battığım noktayı gösteriyorum. Hemen ilmeğimi çıkartayım. Ve oraya batarak bir üçlü grubumu örüyorum. Bir ördüm. 2 tane daha yanına öreceğim. Bu koltuk altından oturturken bir tık daha hani örmesi zorlaşabiliyor. Sonrasında zaten su gibi akacak. Bu sıradan sonra, bu koltuk altının kısmından sonra. Sonra hemen bir üçlüyü de şuraya yapacağım. Burada kolu bol çalışmak isteyenler bir tane de buraya çalışarak bir kutucuk daha sayıyı arttırmış olacaklar.
Şimdi bundan sonra artık her boşluğun içine bir adet üçlü grup öreceğim. İkili trabzanlarla. Ve bu sırayı tamamlayayım. Sonuna kadar geleyim. Bir üste nasıl çıkacağız görelim. İlk sırayı bitirdim. Şimdi şu başladığım noktaya geldim. Bunun tepesine batacağım. Aradan ipi kaydırarak geçirip şimdi bir kilitledikten sonra şöyle yükselip etrafımda bir tur attırıyorum. Şöyle bir kilitledikten sonra da hemen yan tarafa geliyorum. Şu boşluğa gelip 3 taneyi örüyorum. Bunun 2 tanesini bitirirken öreceğim yanına. Yukarı çıkışı size göstermek istedim. Her sırada bir tık fark edecek. Yani her sırada derken bir sırada böyle, bir sırada üçlü grupla yukarı çıkabileceğiz örgünün denk gelişinden ötürü. Ve 11 sıra olarak bunu bu şekilde yukarıya doğru öreceğim. 11 sıra zemin rengini tamamladığımda, ki bu kural değil tabii ki, siz dilerseniz bunu daha uzun düz örebilirsiniz. Pıtırcıkları daha sonra başlayabilirsiniz. Dilerseniz de daha erken, mesela 7. 8. sırada pıtırcıkları yapmaya başlayabilirsiniz. Bu hani nasıl görünmesini istiyorsanız sizin keyfinize, zevkinize bağlı. Burada size hatırlatmam gereken başka bir önemli detay var. Şimdi onu söyleyeyim hemen size. Bu ilk sırada ördüğümde şu hani etrafındaki kutucuk, şu döndürdüğümde kutucuk sayımız bizim benim 21 tane. Her iki kolda da bu sayının aynı olması gerekiyor ki eşit kol yapalım. Hani birinde 21, birinde birini atlayıp 20 yaparsak hemen bir kol diğerinden farklı olacaktır. Mutlaka sayın. İlk ördüğünüzün sayısıyla diğer kolun sayısı birbirini tutmalı. O zaman bu sırayı da öreyim. Burada da yukarı çıkarken nasıl çıktığımı size göstermek istiyorum. Başladığım noktaya geldim. Buraya biliyorsunuz bir trabzanla yükselip devam etmiştim. Şimdi yanına diğer 2 trabzanımızı örüyorum. Ve hemen onun tepesine batıp, yükselirken yaptığım tepesine batıp, pardon tam tepeye batamadım. Batıp, şimdi burada da olduğum noktada yine şöyle bir yükselip etrafında döndürüp bu sefer hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yani bir buradaki gibi, bir buradaki gibi yükseleceğiz. Buradaki yukarıya doğru 11 sırayı tamamlarken artık 12. sırada buluşur. Pıtırcıkların yapımına beraberce geçeriz. Sözünü ettiğim şekilde 11 sırayı kolda ördüm. Ben 11 sırada ördüm. Tabii siz hani kaç sırada devam etmek isterseniz o şekilde olur. Şimdi bir üste çıktım. 12. sıraya başladığımda şimdi şuraya bir üçlü yapıyorum. Artık pıtırcıklarımı da örmeye başlıyorum üzüm hırkamın. Şimdi 3 tane ördüm. Şuradayım tam olarak. Şurada görünüyor mu bilmiyorum ama tam olarak şunu yapacağım. Ve daha seyrek çalışacağım şu zemin renginde. Artık yeni uça doğru geçtiğimde de daha sık çalışacağım. Bu, ben şimdi size nasıl yapılacağını gösteriyorum bu. Aslında bu popcorn. Yani birçoğumuz biliyoruz örgü öğren arkadaşlarımın. Bu popcornları nereye yerleştireceğinize, siz ne kadar sıklıkta ve nereye yerleştireceğinize siz karar verirsiniz. Ben size şimdi yapılışını ve kendim nasıl devam ettiğimi göstereceğim. Bir tane üçlü ördükten sonra şimdi şuraya geliyorum. Hemen iki tane ikili trabzan örüp buradan, şimdi burada 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. Bu zincirin en dibindeki, yani dördüncüsü, alttan başladığım birinci, yukarıdan dördüncüye batıp
bir ikili trabzan örüyorum. Aynı yere batıp bir ikili trabzan daha örüyorum ve sonuncuyu da aynı yere batıp örüyorum. Bunu aynı noktaya batarak 4'e tamamlıyorum. Şu şekilde. Sonra tığımdan çıkarttım ve ilk yükseldiğim zincirin tepesine batıp bu ilmeği alıp o zincirin içinden geçiriyorum. Sonra 1 2 zincir çekip buradaki dibe batıyorum. İpi kaydırma yöntemiyle ilmeğimin arasından geçirdikten sonra hemen ipi tığımın üstüne alıp burada 2 tane örmüştüm ya, onun yanına bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Sonra şimdi burada 2 tane normal kutucuğu dolduracağım. 3 tane ikili trabzanla. Ay, nereye battım? Boşluğa batacağım tabii ki. Şimdi ikinciyi de yapıyorum. Sonra üçüncü yaparken yine popcornumu, yani pıtırcığımı çalışacağım. 2 taneyi ördüm. Sonra 1 2 3 ve 4 zincirle yükseliyorum. Hemen dibine batıyorum. Başlarkenki zincirin. Şimdi bir ikili trabzanı ördüm. Yine aynı yere batıyorum. Ve 3 oldu. Şimdi tekrardan aynı yere batıyorum. Dördüncüyü örüyorum. Tığımdan çıkartıp burada yükseldiğim zincirin tepesine batıyorum. Zincirle yükseldiğim bacağın. Sonra bu ilmeği tığıma alıyorum. Ve aradan geçirip 1 2 zinciri çektikten sonra tekrardan dibine batıp kaydırma yöntemiyle ilmeğin arasından geçirdikten sonra tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen buraya 3. bacağı örüyorum. Ve şimdi 2 tane daha dolduracağım. İşte böyle bu sırada bu sırayı örerken bu sıklıkla yapıyorum. Popcornları, yani dediğim gibi dilerseniz daha sık, dilerseniz daha seyrek, yani ben size mantığını gösteriyorum şu anda. Siz dilediğiniz gibi yerleştirin. Mesela kolu tek de örebilirsiniz. Benim gibi böyle renk sıralamasında oynama yapmadan, ama bence asıl görüntüyü bu geçiş veriyor. Yani farklı renklerle yapıp bu görüntüyü yakalamak çok güzel. Burada gene seyrek çalışıldı. Burada daha sık. Ve işte en sonunda kol ucunu da beraberce yapacağız. Şimdi tekrardan burada çalışacağımız sıra 2 tane örmüşüm. Bunu da birlikte yapalım. 1 2 3 4. Tekrar dibine batıyorum. Tekrar batıyorum. Aynı yere dördüncüyü de batıyorum. Yükseldiğimin tepesine batıp arasından geçirip 1 2 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp kaydırma yöntemiyle aradan alıp buraya diğerini örüyorum. İşte böylece bu sırayı öreyim. Bir sırada da hiç popcorn yapmadan geçeceğim. Burada başladığım noktaya aynı şekilde devam ederek geldim. Şimdi bu bir tanesiyle yükselmiştim. Buraya 2 taneyi daha örüp şimdi burası 3 tane ile örerek yükseldiğimiz kısım. Onu örüyorum 3 tane ve bu sırada artık hiç popcorn çalışmadan, yani bu pıtırcıkları çalışmadan boşlukların içine 3 tane öreceğim bir sıra. Bir sıra. Şunu şöyle öne doğru yatırıp şu boşluğa batıyorum. Her boşluğa örebilmek için 3 taneyi örüp bu sırada tamamlayıp geleceğim. Bir üst sırada yine popcornları örmeye
başlayacağım bir sıra daha. Zemin rengiyle, yani şu ördüğüm kolda size nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın burada ne yaptım? Popcornlu sırayı çalıştım. Sonra bir sıra düz geçtim. Sonra ikinci sırayı örerken yine popcornlar yaptım. Sonra 2 tane düz geçeceğim. 3 örerken yapacağım gibi. Bu boş, yani pıtırcıksız ördüğüm düz sırayı da geçtim. Şimdi bir üste çıkıyorum. Artık burada tekrardan başlayacağız. Şöyle bir yükseleyim. Hemen şuraya bir tane öreyim. Hatta buraya başlayayım. Buna denk gelmesin, çapraza düşürsün istediğim için. Bunun üstüne hemen ikinciyi ördükten sonra 1, 2, 3 ve 4 zincirle yükseliyorum. Dibine batıyorum. Dördüncüyü de örüyorum. Zincirden çıkıp buraya tepesine batıp arasından geçirip 2 zinciri çektikten sonra dibine batıp hemen yanındaki aynı, yani 2 taneyi ördüğümün yanına üçüncüyü örüyorum. Arasından da geçirdikten sonra şimdi buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan öreceğim. Bir taneyi ördükten sonra bunu örerken bu sefer artık burada 3 tane, hani 2 örüp üçüncünün üstüne yapıyordum ya, 2'yi düz üçüncünün üstüne yap. Burada bir boş bir dolu ilerliyorum. Dediğim gibi hani bu bir kural değil. Gözüme böyle hoşuma gittiği için siz buralarla oynayabilirsiniz. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Belli bir matematiğe bağlı kalmadan aralara atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani artık nasılsa hani size mantığını gösterdiğimi düşünüyorum. Şimdi hemen gene çıkacağım. Bunu da yaptıktan sonra diğer kolla ne yapacağımı size göstereceğim. Diğer renkte nasıl çalışacağımızı da göstermek istediğim için oraya kadar ilerleyeceğim. Dibine batalım. Aradan kaydırma yöntemiyle ilmeğin geçirip hemen yanına örüyorum. Bir boş bir dolu demiştim. Şimdi bu boş olan, bunu yanındakinin tepesine yapacağım. Şimdi diğer kolu alayım. Şöyle. Bakın şimdi buradayız. Şu sıradayız gördüğünüz gibi. Bunun üstüne, bu sırayı da bitirince üstüne 2 tane boş geçeceğim. Yani şu sıra olmuş oluyor. Bakın bu ve bu sıra. 2 tane boş örüp 3'ü örerken gene aynı mantıkla 3. sıraya geldiğimde bir boş bir dolu yapıp üstüne tekrar bir boş yapıp diğer renge, daha sık ördüğüm renge geçeceğim. Tekrar söylüyorum. Bu sıradayım. Bunu tamamladıktan sonra 2, 1 ve 2 boşu geçeceğim. 3'ü yaparken yine pıtırcık sıram. Onu yine 2 tane de, yani bir yapıp bir dolu geçeceğim. Sonrasında ise boş sıra dümdüz, yani pıtırcıksız. Onun üstüne de bunu başlayacağım. Yeni renge kadar örüp geliyorum. Ben yine göstermek istedim, bu sırayı da tamamladım. Ne yapacağım, hani biraz evvel sözle anlatmıştım ama burada yükseliyorum ya şimdi. Bundan sonraki demiştim, tabii belki benim gibi yapmak isterseniz siz de diye, kafanıza göre değil de hani benim yaptığımın aynısını çalışmak isteyebilirsiniz diye. Şimdi burada her boşluğun içine, bu sırada her boşluğun içine şuraya eğip batıyorum, daha kolay oluyor benim için. Öne alıyorum pıtırcığı. Sonra yanına daha rahat örebiliyorum. Size de tavsiye ederim örerken batmanız sıkıntı olmasın diye. 2 sıra dümdüz böyle. Şimdi bunu dolduracağım böyle boşlukları, 3'er tane hiç popcorn örmeden. Bir üste çıktığımda da aynısını yapacağım. Bakın şöyle yatırıp hemen yanındaki boşluğa batmak daha kolay geliyor bana. Onu gösterdim. Onun için bu 2 tane düz sırayı ördükten sonra bunun üstüne üçüncüyü, o 2'den sonra üçüncüyü örerken
yine popcorn çalışacağım. Sonra bir sıra daha zemin renginle düz öreceğim. O popcornlu sıradan sonra artık renkli sıraya geçmemizin vakti gelecek. Orada da ne yaptığımı gösterdikten sonra siz de kafanıza göre renk sıralaması, işte pomponların sıklığı, popcornların sıklığını ayarlayabilirsiniz. Zemin rengiyle olan kısmı tamamladıktan sonra şimdi renkli öreceğim sıraya geldi. Tekrardan burayı göstermem gerekirse siz böyle renkli geçişler yapabileceğiniz gibi dilerseniz bu sıralı burada mesela 4 sıra ördüm. 4 renkle yaptım. Buradaki planım 3 sıra örüp 5 renkle tamamlamak ama üstüme deneye gideceğim. Hangi boyda hoşuma giderse kolu orada bırakacağım. Şimdi burada 3 sırayla başladım ve artık ne yapıyorum? Her sırada bir boş bir dolu, bir boş bir dolu, hep bir boş bir dolu olarak örüyorum, sık örüyorum yani. Tabii ki bu dediğim gibi ısrarla hep söylüyorum, istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. İlk olarak hemen bir ilmeğimi alayım, sonrasında bir yerden herhangi bir noktadan başlıyorum, şuradan başlıyorum. Şunun arkasını devirdim. Şuraya battım. Ve ilk üçlümü düz olarak örüyorum. Şunu da alayım. Gizleyerek öreyim ki sonrasında ne kadar iple cebelleşmem az olursa o kadar hoşuma gidiyor çünkü. Şimdi ilkini ördüm. Dediğim gibi bir boş bir dolu hep ilerleyeceğim. Ne yapıyorum? Geldim. Şimdi ikinciyi ördüm. Hemen 1, 2, 3 ve 4 zincirle yükseldim. Burada dibine geliyorum ve ilk başladığım ördüğüm zincire batıp 3 kere ikili trabzan örüp buradaki bacak sayısını 4'e çıkartıyorum. İlk zincirle birlikte. İlk zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bir kez daha geçelim istedim üstünden. 1-2 zinciri örüp burada gelip dibine batıp ipi kaydırarak içinden geçirip sıkıştırdıktan sonra hemen tığımın üstüne aldığım ipi buraya üçüncüsünü de örüp dolu kısmını da tamamlamış oluyorum. Şimdi sıra boşta. Kaçırdım ipi. 1, 2 ve 3. Tekrardan buraya geldim. Tekrardan popcornlu kısmı öreceğim. İşte aynı bu sırada bir dolu bir boş yapayım. Bir üst sırayı da geçip orada da nasıl yaptığımızı gösterdikten sonra artık tamamen sizin keyfinize, zevkinize kalmış durumda. Nasıl ilerleyeceğiniz, ne kadar uzunlukta öreceğiniz. Sonrasında bu kısma geldiğimizde de bu kolu daraltarak nasıl yapacağımızı size göstermek istiyorum. Şimdi bir üst sıraya geçtim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, geçeceğim. Bu her zaman hani bir dolu bir boş yapıyorduk ya. Burada şimdi 2 tane boş yan yana geldi. Sonuçta şöyle söyleyeyim. Çok da hani bu 2 tane boş bu yoğunluğun içinde zaten dikkati çekmeyecektir. Onu belirtmek isterim. Şimdi hemen burada yukarıya doğru çıkarken buraya dönüşte yapacağım. Şimdi buraya hemen tekrardan bunu boş olarak düşüneceğim. Bunu dolu olarak yapmam gerekiyor. Buraya geldiğimde bunu boş bırakmak istiyorum. Çünkü onun için burada yükseliyorum. 4 taneyi hemen dibine batıyorum. Yani bu sırada da aslında size göstermek istediğim bir alttaki sıranın aynısını yaptım. Nasıl yukarı çıktığımı, nasıl ilerlediğimi burada da bir size minik de olsa göstermek istedim. Şimdi buraya battım. Bunu gene aldım. Hemen 1-2 zinciri çekeyim. Dibine batıp şöyle batamadım. Aradan kaydırıyorum. Buraya gelip batıp şimdi bu dolu kısımdı. Bunu şöyle yatırıp yanına batıp buraya da boş öreceğim. Sonra bu boştan sonra yanda gene dolu. Yani aynen alttakinin aynısını devam ediyorum. Yani burada hiç dümdüz tek
popcornsuz sıra yok. Her sırada popcorn örüyorum. Siz boş sıra geçmek, daha seyrek mi yapmak istiyorsunuz? Tabii ki gayet güzel olur o da. Ben bu yoğunluğu sevdim koldaki. Onun için bu şekilde çalışıyorum. Bileğe kadar da başka renklerle de bu size gösterdiğim sistemle öre devam edeceğim. O zaman bileği oturtma kısmına gelene kadar öreyim, bitireyim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, sizlere söz ettiğim şekilde kolu tamamladım. Şimdi hangi sırayı, hangi rengi kaç kez kullandım, kaç sırada tamamladım şöyle göstermek istiyorum. Turuncu ve sarıyı 3'er sıra, yeşil, pembe ve lilayı da 2 sırada tamamladım. Daha sonra da kol ağzını çalıştım ve bileğe nasıl oturttuğumu şimdi burada göstermek istiyorum size. Bunu beraberce diğer kolu tamamlarken göreceğiz. Bence çok şık ve çok tatlı duran bir hırka oldu. Tam üzüm hırka değil mi ya? Adına yakışmadı mı sizce de? Adını sevenler lütfen videonun altına yorum bıraksın. Bence olmuş ya da Damla olmamış, başka isim de koyabilirdin desin mesela bana. Ben çok sevdim. Öyleyse şimdi diğer kolun kol ağzını beraberce örelim ve bileğe bunu nasıl oturttuğumu görelim. Evet efendim, zemin rengimizle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık hemen yaklaşıyoruz. Ve zemin rengimi alıp hemen ilmeğimi çıkartacağım. Şu şekilde ilmeğimi çıkarttıktan sonra son sıradaki herhangi bir boşluktan, şimdi ilk olarak buradan göstereyim. Şöylece bakınız. Şöyle şunu elimden çıkartırsam daha rahat göstereceğim. Şöyle çektiğimde şöyle üçerli grupları ikili trabzanlarla her boşluğa öreceğiz. Artık bizim popcornlarla işimiz bitti. Öyleyse başlayalım. Hazır, ilmeği çıkarttım. Ve herhangi bir boşluktan batıp ilk üçlümü, çok özür dilerim, tığın üstüne ip almadan batmışım. Hiç fark etmez, herhangi bir boşluktan batabilirsiniz. 2 kere de çıktım. Şimdi bunu hemen alıp üstüne örerek, gizleyerek devam ediyorum. Ve ilk boşluğu doldurmuş oldum. İkinciye de başlıyorum. 2 3 derken bu sıranın tamamını bitirip geleyim. Bir üst sıradaki yapacağımız işlemi beraberce başlayalım. Şimdi son boşluğu da doldurdum. Bu başladığım trabzanın tepesine batıp şöyle bir kaydırma sistemiyle yukarı çıkacağım. Bir kilitliyorum. Sonrasında şu tığı etrafında döndürüp şuradan da bir içinden geçirdikten sonra ilk bacağımı oluşturmuş oldum. Şimdi burada 1 sayıyorum. Bu 2, 3, 4 ve 5 taneyi, 5 trabzanı örüp diğer yanındaki 2 trabzanı beraber örüp bir artık eksiltme, yani kolda bir toparlama yapıyorum. Şimdi 5'i ördüm. Sonra bir taneyi ördüm. Bir kere de çıktım, bekledim. Hemen yanına bir tane daha ördüm. Bir kere de çıktım. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte topladım. Ve şimdi tekrardan 5 taneyi örüyorum. Ve 5. Tekrardan 1 toplayıp bir çıkıp tığda bekletiyorum. Tekrar bir çıkıyorum ve üçünü bir topluyorum. İşte bu sırayı da 5 trabzan ör, bir kez, 5 trabzan ör, bir kez sırasıyla tamamlayıp bir üst sıraya çıkalım. Sonlara doğru yaklaştım. İşte son 5'i ördüm. Şimdi tekrardan 2 taneyi beraber toplayıp şöyle buraya başladığım yerin tepesine batıyorum ve şöyle bir kilitledikten sonra tekrardan yükseleceğim. İlk bacağımı etrafında döndürerek yapıyorum. Bu 1. Şimdi burada da artık 1, 2,
3 örüyorum. 2 de, yani 3 ördükten sonra 2 taneyi beraber topluyorum. Altta yaptığımın 5 kere de 5 ör, bir kes. Burada 3 ör, bir kesteyim yani. Şimdi 1, 2, 3 ve bir kesmedeyiz. Burada da bu mantıkla bu sırayı tamamlayıp bir üst sıraya çıkacağız. Oradaki işlemimizi beraber göreceğiz. Şimdi tekrar 3'teyim. Tekrardan keseceğim. Böyle böyle de bu sırayı tamamlayacağım. Evet, şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Yani zemin rengindeki 4. sıramız olmuş oluyor. Yine aynı şekilde bir kilitledikten sonra etrafında döndürüyorum. Bunu 1 sayıyorum. Hemen yanına bir ikinciyi yapıp artık 2 tane de bir kesmeye başlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? 2 tane örüyorum. 1, 2. Sonrasındaki 2 taneyi de beraber topluyorum. Tekrardan 2 taneyi örüyorum. Ve diğer 2 taneyi, yani 2 ör, kes, 2 ör, kes gibi bu sırayı tamamlayıp bir üst sıraya çıkacağız. 5. sıraya yükselirken artık tabii yine aynı şekilde şöyle bir kilitledikten sonra etrafında döndürüyorum. İlk trabzanı örüyorum ve artık her trabzanın üstüne bir trabzan örüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Her trabzanın üstüne bir trabzan. 5. sırayı da böylece tamamladıktan sonra şimdi tığımın üstüne ipi alıp aynı bulunduğum bölgeye ilk olarak batıyorum ve bir yarım trabzan ya da çakma sık iğne diyebiliriz. Onu örüyorum. Yani her ilmeğin tepesine, her trabzanın tepesine yarım trabzanları örerek kol ağzını tamamlamış olacağım. Son ilmeğin tepesine de ördükten sonra şöylecene bakınız şuraya batıyorum ve ip kaydırma yöntemiyle arasından geçirip hırkamızı tamamlamış oluyoruz. Beraberce kollarını da ördük. O ipi ben sonra gizlerim. Evet efendim. Gördüğünüz gibi hırkamızı burada daha ziyade kollarını detaylı anlatarak sizlerle beraber ördüm. Bu videoda sözünü etmiş olduğum diğer yapım tekniklerin gösterildiği videoların linkini bunun altına mutlaka sizlere bırakacağım. İşte hırka yapımıyla, ip koparmadan birleştirme ile ilgili, işte hırkanın etrafını nasıl öreriz gibi. Bu hırkada kullandığımız ipe gelecek olursak sevgili dostlar, şöyle göstermek istiyorum ki zemin için açtığım 2 tane paketten elimde bu kaldı ama biliyorsunuz hırkamız crop bir hırka. Bu hırkayı şöyle söyleyeyim, 46 bedene kadar, 36'dan 46 bedene kadar oversize bir hırka olarak düşünebilirsiniz. Birçok bedene uyumlu olacaktır. Ama tabii asıl olan burada ki size hemen ölçü vereceğim. Hırkadaki ölçüdür asıl olan. Bakınız şimdi benim hırkamın genişliği çok epey büyük bir hırka yaptım. Şu tam olarak açtığımda 58 santim gözüküyor. Şu ortayı çıkartacağız tabii ki. İşte 51, 58, 116 yani 115 basen ölçüsü, göğüs ölçüsü olan birine çok rahatlıkla olacak bir hırka. Sevgili dostlar, daha küçük yapmak isteyen belki genç kızınıza, işte daha küçük bir çocuğa yapmak istiyorsanız şu ortadaki motif var ya, 5'i kaldırıp arkayı 4'lü çalışabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl çalışmak istiyorsanız ölçülerini beden ayarlama videolarımda da bulabilirsiniz. Dediğim gibi zemin için açtığım 2 paketten elimde bu arttı ve her renkten de birer adet kullandım. Bunu belirtmekte fayda görüyorum. Her renkten bir adet kullandım. Totalde zemin hariç kullandığım renk sayısı 5 renkli bir hırka.
Siz de yapmak isterseniz istediğiniz renkleri ayarlayabilir, kendi zevkinize göre ya da evinizdeki iplerinizi değerlendirerek örebilirsiniz. Yaptıklarınızı Instagram sayfamdan benimle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.